Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda bir gömlek değerlendirme projesi yer alıyor. Bu gördüğünüz eski bir gömlek, eşimin artık giymediği bir gömleği. Bu gömleği kullanarak 3 çeşit proje elde edeceğiz. Şimdi yapılışına başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk projemiz bu şirin bebek çocuk elbisesi. Böyle artan ipleri de değerlendirebileceğimiz çok tatlı ve yapılışı çok kolay bir proje. Bunun yapılışı kanalımda mevcut. Video linkini de açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan kolayca bulabilirsiniz. Evet, şimdi diğer projelere geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi gömleğin geri kalan parçalarını değerlendireceğiz. Şöyle yaka kısmını bu şekilde, yani şuradan kesip çıkarmaktansa böyle çıkarmayı tercih ettim. Bu şekilde kullanacağım. Çünkü bir diyelim V yakalı süveterin içine giydiğimizde böyle yakadan görünecek, iç kısmına gömlek giymiş havası verecek. Bunu bu şekilde kullanacağım. Bunun için de kenarlarından şöyle kesip şöyle bakın sürfle çektim makinede. Şu şekilde kenarlarına sürfle çektim. Evet, bunu bu şekilde kullanmak çok pratik oluyor. Evet, manşetleri de kullanacağım. Şöyle biraz kendi işte bileğime göre daraltacağım kenarlardan. Şu düğmelerini biraz ileri alıp şöyle biraz daraltacağım. Şöyle giydiğimizde biraz kısaltacağım şu kısmı. Evet, şu şekilde manşet olarak da kullanacağız. Evet, şimdi kenarlarına şöyle bir minik dantel parçası geçirmeyi düşünüyorum. Şu dikişleri kapatması için şöyle üzerine bir sıra halinde geçireceğim. Yaka kenarına da aynı şekilde şöyle. Evet. Şimdi üzerinin işlenmesi için arkadaşlar kendinden yapışkanlı tela kullanıyorum. Evet, bu suda eriyen tela. Daha önce suda eriyen tela ile örgü üzerine bir nakış işleme projesi yapmıştım. Onun videosu da kanalımda var. Linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Orada telayı örgünün üzerine teyelliyorduk. Ondan sonra üzerine işliyorduk. Şimdi böyle kendinden yapışkanlı olanlar çıktı. Şöyle bakın, şu kısmına desenini çiziyoruz elimizle. Bu da arkadaşlar ütüyle uçan kalemle çizdim. Ütülendiği zaman bu çizgiler uçuyor. Kumaşın üzerinde kalmıyor. Evet. Şöyle yakanın biçimine uyacak şekilde bakın. Bir kağıt yani şeklini çıkardım bu yapışkanlı tela üzerine. Şöyle bunu buraya yapıştıracağım. Aynı şekilde manşet içinde şöyle çıkardım. Bunun üzerinden işleyeceğim. Şimdi şöyle manşetten başlayalım. Şunu açalım. Şöyle ortalayacak şekilde şunu nasıl koyacağız? Şöyle. Evet. Şu şeyler aşağı bakacak şekilde olacak. Şöyle. Evet. Şuradan katını ayırıyoruz. Bakın. Nakışa başlamadan önce bu çizdiğim deseni şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. Belki aynısını yapmak istersiniz. Böyle ekran çıktısı alabilirsiniz. Şu şekilde gösteriyorum. Evet, bu kolçak için olandı. Bu da yaka için. Şöyle yakanın bir tarafı. Burası bir taraf. Sonra şöyle bunun simetriği şöyle diğer taraf olacak. Şöyle göstereyim yakayı da.
Evet, buradan dilerseniz aynı deseni yapmak için çıktı alabilirsiniz. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Evet, şöyle katını ayırıyoruz. Bakın, şu kısım yapışkanlı. Şöyle çıkarıyoruz ve uygulayacağımız zemine şu şekilde ortalayarak yapıştırıyoruz. Şöyle ortalayalım. Evet. Gördüğünüz gibi yapışıyor. Evet, bu şekilde yapıştırdık. Şimdi bunu ben kasnağa gereceğim. Kasnağa germeden de yapılabilir aslında. İçinde tela olduğu için. Evet, bu şekilde işlemeye başlayacağız. Evet, önce bir kasnaksız olarak işlemeyi deneyeceğim. Daha kolay olacak gibi. Evet, kullanacağım iplikler de şöyle arkadaşlar. DMC'nin Muline iplikleri böyle. Bunları yumak haline getirdim. 6 katlı iplikler, 6 katında kullanıyorum. Şöyle, şimdi şöyle göstereyim. Şu çizdiğim yuvarlaklara rokokolar işleyeceğim. Şöyle uzun bir iğne kullanıyorum. Rokoko işlerken daha kolay oluyor. Böyle örgü üzerine nakış işleme teknikleri videolarım var. Orada da bu işlemelerden göstermiştim. Linklerini açıklama kısmına bırakırım. Zaten YouTube'da pek çok nakış videosu var arkadaşlar. Evet, şöyle buradan girdim. Tekrar buradan çıktım. Minik bir rokoko yapacağız buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sarmak yeterli. Evet. Şöyle çıkardım. Evet. Dediğim gibi kasnaksız da kolay oluyor. Tahmin ettiğim gibi. Kasnağa germeye gerek yok. Şöyle. Evet, buradan çıktığım ipi bu kez tekrar şuradan giriyorum ve aynı noktadan tekrar çıkıyorum böyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane doladım. Bu sarma sayısını yapacağımız rokokonun büyüklüğüne göre ayarlıyoruz. Evet. Şöyle bakın, orta tohum kısmını çıkardım. Burada çeşitli işleme teknikleri kullanabilirsiniz. Ben sadece fikir veriyorum. Evet, şimdi ipimizi keseceğiz. Bir kez daha düğüm yapayım. Evet, şimdi diğer renge geçeceğim. Evet, diğer rengimizi taktık. Şimdi bu kez şuradan çıkarıyorum. Şuradan iğnemi geçirip evet, tekrar aynı yerden bakın çıkardım.
Diğer etrafının rokokosunu yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet. Şu ortadan çıkıyorum şöyle. Bu kez buradan girip tekrar aynı noktadan çıkıyoruz. Bakın şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenarları daha çok sarım yapıyoruz. Şöyle çekerken ipimi elimde tutuyorum şu döndürdüğüm kısımları. Evet, bu şekilde etrafını dolanacağız. Rokokoları o şekilde yapıyoruz. Devam edelim. Evet, rokokolarımızı yaptık. Şimdi şu minik papatyaları yapalım. Şöyle. Aynı yerden tutuyorum ve şu yaprağın ucundan çıkarıyorum. İpliğimi şuradan doluyorum. Evet, bu şekilde bir yaprağı yapıyoruz. Evet, bu şekilde bir yaprağı yaptıktan sonra diğer yaprakları da aynı şekilde yapıyoruz. Papatyalarımızı işledikten sonra orta kısmına sarı renk iple şöyle bir Fransız düğümü yapıyorum. 1, 2, 3 kere dolayıp tohumunu yapıyoruz şöyle. Evet. Şimdi şu çiçeklere geçelim. Evet, şimdi şu örümcek gülün yapımına başlıyoruz. Şöyle orta noktadan iğneyi geçirdim. Şöyle bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane yaprak bölümü var. Şöyle birinciyi yaptım. İkinciyi yapıyorum böyle. Evet. Şu diğer 1, 2, 3 taneyi de aynı şekilde yapalım. Evet, şimdi şu orta noktadan çıkıyoruz. Evet, şu yaptığımız işlemelerin üzerinden şimdi şunun üstünden geçiyorum. Bunun altından şöyle sırayla evet, bunun altından geçtim, bunun üstünden, bunun tekrar altından şöyle diğerinin üstünden geçiyoruz. Evet, bunun üstünden geçiyoruz. Şunun tekrar altından
böyle sırayla şunun üstünden geçiyoruz. Bunun altından. Evet, bu şekilde dolanarak ipimizle etrafını tamamlıyoruz. Evet, bu çiçekleri de tamamladık. Ortalarına birer böyle şuradaki gibi Fransız düğümü yaptım. Şimdi yaprakları da basit bir şekilde işliyoruz. Şuradan başlıyorum. Çok çeşitli yaprak işleme teknikleri var. Bunu kullanacağım modelde. Evet. Şöyle çizgilere uyacak şekilde yaprağın içini dolduruyoruz. Evet, bu şekilde. Şimdi şu dalları yapalım. İnce dalları arkadaşlar. Bunun için şuraya ipliğimi çıkardım. Evet. Burada çiçekleri, yaprakları işlerken 6 kat kullanıyoruz. Pardon. İnce dalları işlerken bakın 2 kat kullanıyorum. Şöyle. Şimdi onu yapalım. Evet, şöyle yine çizgilerin üzerinden iğne ardı tekniğiyle şöyle evet, bu şekilde dalları da işleyelim. Evet arkadaşlar, işlemelerimizi bitirdik. Şöyle bakın. Şu şekilde. Kolçaklarımız da, manşetlerimiz de böyle. Evet. Şimdi ılık suyun içine şöyle koyuyoruz. Şu şekilde bakın. Hemen eriyor. Bakın şöyle hemen eriyor. Evet. Bu şekilde telamızı yıkayarak çıkarıp kuruduktan sonra süslemeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, projemiz tamamlandı. Bu şekilde. Şöyle bakın, nakışları yaptıktan sonra etrafına şöyle bir dantel diktim. İç kısmına da şöyle bir kurdele. Çünkü yaka böyle döndüğü zaman hani şuradan daha hoş görünsün diye. Şöyle bakın. Evet, kolçaklarımız da böyle. Biraz daralttım tabii, erkek gömleği olduğu için. Şöyle bakın. Şöyle giyelim. Şöyle. Evet, yakayla takım olacak şekilde şöyle. Evet, giysi üzerinde görelim.
Evet arkadaşlar, şöyle bakın, lacivert bir süveterin içine şöyle giydirdim. Sıfır yakalı giysilerle de olur. Şöyle bakın, kolçak içinden çıkıyor, şöyle kolun. Çok tatlı bir takım oldu şöyle. Evet. Umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.